Efendim, herkese merhabalar. Artık hafta sonuna doğru yaklaştığımız bir zaman dilimindeyiz. Yarın 1 Mayıs, resmi tatil olacak. Çoğunuz evlerde olacaksınız. Ben de önden yayınımı bugün yapayım istedim. Sorusunu alan gelsin dedim. Tabii ki ben genel gündem değerlendirmesi elbette ki yapıyor olacağım bununla beraber. Şöyle bir Mayıs ayına tekrar göz atalım istiyorum. Daha önce sevgili Özlem'le ve Ayşegül Sümbül'le aslında bir takım yayınlar yapmıştık. Ama aynı zamanda ben de size mayıs ayını hem komple değerlendireyim istedim hem de gezegen geçişlerinden biraz bahsedeyim istedim. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. İnşallah keyifli bir yayın olur. Sorularınızı da yine sevgili ekip arkadaşlarım verirken ben de aşağıdan kontrol ederek, göz atarak yanıtlıyor olacağım. Şimdi sevgili dostlar, tabii ki mayıs ayına baktığımızda hareketli bir mayıs ayından bahsediyoruz. Neden hareketli bir mayıs ayı? Mayıs ayında yok, ben bunu daha önce Emel Hanım'da da bahsettim. Sevgili Ekin Olcayto ile bir yayın çektik. Orada da detaylara değindim. Mayıs ayı neden bu kadar hareketli? Çok kutlamaların olduğu bir mayıs ayından bahsediyoruz aslında. 1 Mayıs var. Hemen ardı sıra 5-6 Mayıs kolektif hafızanın kutladığı Hıdrellezimiz var. Ardı sıra geldiğimizde 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve gençlere armağan ettiği bir bayram var. Ardı sıra gidiyoruz. 29 Mayıs 1453 hafızamızda dedem Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği tarih var. Yani dolayısıyla aslında kutlamaların yoğun bir şekilde yaşandığı, yoğun bir gündemin olduğu Mayıs ayından bahsediyoruz. Tabii ki bununla beraber gökyüzü de yoğun. Gökyüzünün hareketliliği ve trafiği zaten asla ve asla bitmiyor. Hiçbir zaman da muhtemelen bitmeyecektir aslında. Mayıs ayına baktığımızda 1 Mayıs yani yarın Akrux sabit yıldızı üzerinde yani sabit yıldızı etkili bir dolunay yaşıyor olacağız. Mayıs'ın başını dolunayla açıyoruz. Sonunu da dolunayla kapatıyoruz kıymetli dostlar. Yay burcu dolunayıyla kapatacağız. Akrep burcu dolunayıyla açacağız. Ortada da tam bir boğa yeni ayı var. Aynı zamanda Mayıs'ta da astrolojik olarak 17 Mayıs astrolojik Hıdrellezimiz var karşımızda. Dolayısıyla keyifli bir yayın olsun, keyifli bir bilgilendirme serisi olsun istiyorum. Beni tek görmeyi de özlemişsiniz, öyle duydum. Kuşlar öyle söyledi diyelim. Ben de hadi dedim kıymetli dostlarımla bugün birlikte olayım, birlikte sorulara yanıt vereyim, onları bilgilendireyim dedim. Şimdi 1 Mayıs'ta baktığımızda Akrux dolunayı var. Yani Akrep burcunda bir dolunay yaşayacağız. Kaotik bir dolunay mı? Evet, kaotik bir dolunay. Çünkü Akrux sabit yıldızı çok önemli. Hem büyücülükle ilgili, Afrika, Brezilya dediğimiz bölgelerle ilgili, Güney Hacı'nı oluşturan 5 yıldızdan bir tanesi de olduğu söyleniyor. Kadim öğretilerde bir noktada çok iyi bir yıldız, bir noktada olumsuz negatif etkileri var. Elbette ki her yıldızın kendi içerisinde iyi ya da kötü etkileri olabiliyor. Bunu tek bir kadrajda sınırlandırmak çok da doğru olmayacaktır aslında baktığımızda. Akrep dolunayında bizi yoğun bir şekilde ne bekliyor? Tabii ki yoğun bir şekilde ifşalar bekliyor kıymetli dostlar. Yoğun bir şekilde ifşalar derken sadece bizim bireysel haritamızda değil. Bu tüm dünya için çok inanılmaz bir kaygan zeminle karşı karşıya kalacağız aslında. Akrux dolunayı hem piyasaları hem siyasileri hem dünyayı oldukça fazla etkileyecek bir zaman dilimi diyebiliriz. Eğlence sektörünü etkileyecek, umre haç durumlarını etkiliyor olacak. Dediğim gibi derin ifşaları konuşacağız. Erken seçim konuşmaları yine çok geliyor olacak. Siyasette yine bir takım kargaşaların olduğu bir zaman dilimi. 1 Mayıs'taki yani yarınki dolunay aslında en güçlü dolunaylardan bir tanesi. Hem 2004 yılına hem 2023 yılına bizi şöyle bir geriye götürecek burada yaşanan mevzulara. Aynı zamanda bireysel hayatımızda kin, öfke duyduğumuz, problem yaşadığımız, agresyonun olduğu dava süreçleri olabilir, miras, hak, hukuk durumlarının da bireyselde
fazlaca tetiklendiği bir dolunaydan bahsediyoruz. Avustralya, Yeni Zelanda, Samoa, Papua, Yeni Gine bayraklarında da biz Güney Haçı oluşturan 5 yıldızdan biri olarak da gördüğümüz için Akruk sabit yıldızını, demek ki en yoğun bu ülkelerde etki alacak. Brezilyalı oyuncular, Afrikalı oyuncular, bunlar voleybol olabilir, basketbol olabilir, spor camiası olabilir. Şu an ülkemizde köklü spor kulüpleriyle ilgili olabilir. Bir de çok girmeyeceğim ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nü de çok etkileyen dolunaylardan bir tanesi. Zaten ben size demiştim ki sevgili dostlar, Sayın Saadettin Saran'ı çok uzun süre Fenerbahçe'nin başında görmeyi beklemediğimi de zaten defalarca söylemiştim. Bundan 7 ay önceki yayınlarımda da kayıtlı arşiv niteliğinde duruyor. Aynı zamanda sağlık problemleri, yani sağlığımıza birinci derecede dikkat edeceğiz. Cinsel temaslara dikkat edeceğiz. Çünkü hepatit B, bel soğukluğu, hepatit C, AIDS ile ilgili bazı sıkıntılar verebilir. Yoğun sıtma, sivrisinek, sinek dediğimiz böyle onlardan gelen ısırıklardan oluşabilen problemleri gösterebilir. Bu dönem aynı zamanda bize büyücülükle de ilgili bir sabit yıldız olduğu için çok fazla böyle manevi rehber, ruhsal rehber, spiritüel rehber gibi böyle bla bla durumları patlatabilir. Bunların gerçek yüzünü görmeye başlayabiliriz. Aynı zamanda sosyal medya alanında işte abonelikler olabilir, influencerlar olabilir. Bunların açtıkları abonelikler maalesef istemediğimiz artı 18 görüntülerle de karşılaşabiliriz. Benim şöyle bir buçuk sene önce bir yayınım vardı. Bu yıla atıfta bulunarak şöyle demiştim: biz biliriz ki hep kasetler seçim zamanı patlar. Lakin 2026-25 çıkışıyla beraber bol bol kasetlerin ortaya çıktığı bir yıl olacak demiştim. Zira siz de haberlere şahitlik ediyorsunuz. Aynı zamanda bu süreçte biz tam 16 Mayıs'a geldiğimizde de bir yeni ay yaşayacağız. Bu da Boğa burcunda bir yeni ay olacak. 17 Mayıs yeni ayına da baktığımızda Boğa'daki yeni ay özellikle bize maddi değerlerle ilgili, işte örnek veriyorum, para olabilir, değerli takılarınız olabilir, güvenlik alanınız olabilir. Burayla ilgili bir takım bilgiler veriyor olacak. Bize diyecek ki değerlerine sahip çık, parana sahip çık, bedensel sağlığına sahip çık, güvenliğini iyi sağla diyecek. Özellikle 16 Mayıs'taki Boğa yayın ayı finansal sistemleri biraz sabote edecek gibi görünüyor. Bankacılık sistemi, rezerv paralar, para politikaları, faizlerle ilgili gündemler, işte borçlanma, piyasaları germek için yapılan maalesef olumsuz, negatif dezenformasyon haberlerle de karşılaşabiliriz. Peki aynı zamanda nelerle karşılaşıyor olacağız? Tabii ki enerji koridorları, ticaret yolları, limanlar, tedarik zincirleri oldukça fazla hassas olurken gıda sektörünü de birinci derecede etkileyecek bir boğa yeni ayı da yaşayacağız. Bunu tabii ki size uzunca bir şekilde anlatıyor olacağım. Şu anda Mayıs ayını özetliyorum. Yine aynı zamanda Boğa yeni ayı Algol sabit yıldızında olacak. Yani 25 ve 26 derece. Şimdi biz yeni ayı 25 derecede yaşayacağız. Algol sabit yıldızda 26, hatta 27-28'e kadar bile alınabiliyor. Alan astrologlar var daha doğrusu. 29 dereceye geldiğimizde Pleiadiye sabit yıldızı çalışır. Özellikle burada komşu coğrafyalarla ilgili beklenmedik diplomatik hareketler ve askeri hamleleri de görebiliriz. Algol neydi? Baş kesme sembolizması ile ilgiliydi. Bu da ne olacak? Demek ki vücutta başların çoğu kalmayacak. Yani ani görev değişiklikleri, ani istifalar, çokça fazla parti fark etmeksizin, bakın altını çiziyorum, fark etmeksizin büyük tutuklanmaları göreceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Devlette ve büyük kurumlarda büyük isimlerin değiştiklerini görüyor olacağız sevgili dostlarım. Aynı zamanda burası sosyal medyayı da çok etkileyecek. Sosyal medyada korku üretenler, korku pompalayanlar gibi bazı isimlere beklenmedik işte
eee, cezalar, hakkında suç duyuruları, veya işte sayfa kapatmaları vesaire gibi süreçler olabilir. Tabii ki bu kış çok fazla yağış oldu. Elhamdülillah Rabbim esirgemesin suyu bizden. Lakin ne kadar yağış olursa olsun kuraklığın yine aktif bir şekilde enerjisini hissedebileceğimiz bir zaman dilimi olacak. O yüzden suyumuzu idareli kullanmakta fayda var arkadaşlar. Tabii aynı zamanda Şiron Koç burcunda ve daha sonrası Şiron, Kiron, Kayron birçok ekolde farklı telaffuz edilir. Şiron'un Koç burcunda olması ve bir müddet sonra Boğa burcuna geçecek olması da bizim için önemli. Çünkü Şiron aslında astrolojide yaralı şifacı demektir. Ne bir asteroid olarak tanımlarız ne bir sabit yıldız olarak tanımlarız. Çok önemli göstergelerle de ilgilidir ve daha evvelinde Şiron'un geçişleri hatta Lilith'in de Lilith mesela terazideyken hep dünya savaşlarına denk gelmiş ve biz Lilith terazi geçişlerinde de bunu gördük. Şimdi her Şiron'un geçtiği burçta bazı etkiler bırakmış. Şiron mesela Boğa burcundayken kara veba hastalığını biz görmüşüz, deneyimlemişiz. Bundan dolayı ben 17 Mayıs'taki yeni ayda özellikle tam Kurban Bayramı gelirken bakın orayı unuttuk. Kurban Bayramı da var bu arada Ramazan Mayıs ayında. Kurban Bayramı gelirken hayvanlarla ilgili hastalıklar, salgınlar, şap hastalığı, kesimhanelerin kapatılması bir takım durumlar olabilir. Ve kara veba özellikle Şiron Boğa'dayken olmuş ve siz de Google'ladığınızda göreceksiniz. Yani dünya nüfusunda çok fazla eksiltmeye de yol açmış. İşte yine piyasalarla ilgili belli yıllarda sıkıntılar olmuş, enflasyonla ilgili problemler olmuş gibi gibi birçok durum yaşanmış ve biz 20 Haziran civarında özellikle Şiron'un Boğa burcuna da geçtiğini göreceğiz. Bunu da bir dipnot olarak neden bırakıyorum? Mayıs ayında Boğa yeni ayı olacağı için bu Şiron Boğa ile de bir noktada bağlantılı çalışacak. Size burada sadece naçizane bir tavsiye verecek olsaydım, hakikaten yani varsa köy evleriniz lütfen satmayınız. Burada ekime dikime devam ediniz, üretime devam ediniz. E, Çünkü zaten ülkemizin de aksları yani ay düğümleri balık başak aksında hep üret diyor aslında. Ve birazcık böyle kimyasaldan uzak durmaya çalışın sevgili dostlar. Şimdi yine Mayıs ayına göz atacak olursak kıymetli dostlarım en önemli geçişlerden bir tanesini de 3 Mayıs'ta yaşıyor olacağız. Neden 3 Mayıs'ta? Merkür de Boğa burcuna geçiyor olacak. Yani biz o Koç'un agresif deli enerjisinden çıkıp artık daha güvenli e, olmak istediğimiz, güvenli iletişim kurmak istediğimiz, güvenli limanda kalmak istediğimiz bir enerjiye doğru gideceğiz ama çok inatçı, çok sabit fikirli olacağız. Biraz iştahımız artabilir. Biraz konfor alanımızdan çıkmak istemeyebiliriz. Lafların böyle havada kaldığı o dönem bitip biraz böyle somut sonuç almak istediğimiz bir döneme doğru gidiyor olacağız. Özellikle yine ekonomi başlıkları çok ön planda oluyor olacak. Yani para, enflasyon dengesi, tarım, gıda dediğimiz durumlar çok ön planda olacak. Bu süreçte özellikle Merkür Boğa'da iken açıklanan veriler, açıklanan grafikler, anlatılan bu trailerlar işte bir şeyler oluyor ya böyle herkes bir şey paylaşıyor. Bunlar çok manipülasyona açık olabilir kıymetli dostlarım. Ama Merkür Boğa burcundayken gerçekleri saklamaz. Yani eninde sonunda çünkü akrebin karşıtı Boğa unutmayalım lütfen. Bir şeyi geciktirir ama saklayamaz. Eninde sonunda bu açığa çıkar. Yeni bir bilgi gelir, yeni bir bilgi üretebilirsiniz. Bunu hayata koymakta zorlanabilirsiniz ilk etapta ama Merkür ikizlere geçtiğinde çünkü Merkür'ün hızı, zodyaktaki hızı aktiftir yani diğer gezegenlere göre. Merkür ikizlere geçtiğinde daha enerjik bir hava, daha hayata geçireceğimiz, daha beynimizin böyle kurt gibi çalışacağı bir dönem olacak. Çünkü Merkür de 17 Mayıs itibariyle artık böyle ikizler burcuna da geçiyor olacak. Tablo değişecek. O inatçılık, somut fikirlilik, biraz iletişimde hayır bu böyle dediğimiz süreçleri biraz daha bırakıyor olacağız. Hatta Merkür ikizlerdeyken araç alım satımı hızlanır, seyahatler yoğunlaşır, araç piyasası
Galericiler, bunlarla ilgili çok haberler olabilir. Anaokulundan hatta kreşten liseye kadar olan öğrencilerin, yine böyle, akran zorbalıkları, bunlarla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Hatta bu sistemle ilgili, eğitim sistemiyle ilgili yeni dönem için bazı değişiklikler olabileceğine dair böyle gündeme haberler sızabilir. Diplomasi aşırı derecede yoğunlaşacaktır, diplomasi trafiği. Kulisler böyle cadı kazanı gibi kaynayabilir. Hatta biz 17 Mayıs itibariyle kulislerden çokça böyle ardı ardına açıklamaları görebiliriz. Medya algı operasyonlarını görebiliriz, ifşaları görebiliriz, bilgi savaşlarını ve propagandayı çok fazla görebiliriz. Hatta böyle seçim atmosferine dair inanılmaz bilgiler ortaya çıkar ki bugün artık duymaya başladık. İşte Abdullah Gül'ün aday olacağı söylendi. Değil mi? Böyle bir haber düş, düştü. Ay konuşamadım ya. Böyle bir haber düştü gündeme. İşte farklı X bir partiden bir açıklama geldi. Öyle bir aday sunacağız ki hani herkes oh be diyecek dedi. Saadet Partisi'nden miydi? Çok hatırlamadığım için açıklamayı yapan kişi yanlış bir şey beyan etmek istemiyorum. Hatırlayan varsa yazabilir bu arada. Dolayısıyla seçimle ilgili böyle fokur fokur kaynayan bir kazanı göreceğiz aslında arkadaşlar. Ama bu seçim propagandası ile ilgili sadece bizim ülkemizde değil, mesela İtalya gibi, Amerika gibi buralarda da böyle erkenden bir şeyler konuşulabilir. Söylemler çok sertleşebilir, agresif söylemleri görebiliriz. Hatta biz Merkür ikizlere geçtiğinde şu 17 Mayıs sonrası var ya, acayip internet kısıtlamaları, bant daraltmaları, kesintileri dediğimiz bazı şeyleri de görebiliriz arkadaşlar. Hazır olmakta fayda var. Çünkü biraz iletişim altyapıları, çalınan internet kabloları maalesef, bunlarla ilgili haberler olabilir. Veri sızıntıları gündeme gelebilir. Aynı zamanda kısa vadede alınan kararların hızlı bir şekilde hayata konulmak, yani hayata geçirilmek istenirken yaşanan, aynı hızla bozulan anlaşmaları göreceğiz. Yani X büyük ile anlaştı, çok hızlı anlaştı. Hızlıca bunu hayata geçirmek istedi ama bir gün sonra hemen bozuldu. Bu hem bireysel hayatımızda böyle, hem dünya genelinde böyle, hem de liderler arasında bu tarz konular olabilir arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda da 19 Mayıs'ta da tabii ki yine önemli bir geçişimiz var. Canım Mars'ımız Boğa'ya geçiyor ve artık bir geçse de rahatlasak hakikaten. Çünkü Mars Koç'ta, Merkür Koç'ta, Venüs Koç'ta falan, Güneş Koç'tayken acayip agresyonlar yaşadık o Nisan ayı enerjisinde. Hepimiz çok öfkeliydik. Bence hepimize bir vur emri geliyordu, yani enteresan zamanlardan geçiyorduk. Çok dürtüsel, agresif ve sıkıntılı bir dönemdi. Biraz daha gökyüzünde boğa stelyumu oluşmaya başladıkça bir tık rahatlayacağız ama çok fazla inatçı olacağız. Ama şurada şunu muhakkak konuşmak gerekiyor. Mars Boğa'da rahat edemez arkadaşlar. Yani Mars Koç burcundayken kendi yönettiği bir burçtaydı. Fakat Boğa burcunda maalesef rahat edemez. Biraz böyle hız kesilecek. Evet, gerilim azalacak ama yine de bakın, hız kesildiğinde ani patlama riski ortaya çıkabilir. Çünkü Koç burcunda biz ne düşünüyorsak hemen eyleme geçiyorduk. Bazen böyle hızlıca yapılan hataların ya da verilen sözlerin, ani kararların günah olmaz gibi bakıyorduk. Ama Boğa'ya geçtiğinde bu durum, bu tablo çok daha başkalaşıyor olacak. Biraz böyle ani patlama riskimiz çok fazla olabilir. Yine toprak, sınır, madenler, enerji hatları, tarım alanları, finansal sistemler üzerinden de krizlerin tetiklendiğini görebiliriz. Boğayı gördüğünüzde ya da gökyüzünde bir boğa sterlimi gördüğünüzde dünya astrolojisinde şunu bilin: demek ki boğazlarla ilgili, ticaret yolları ile ilgili, gemilerle ilgili sıkıntılar olabilir. Şimdi biz ne biliyoruz? Sumut gemisi tekrardan Gazze'ye doğru yola çıktı. Fakat dün 11 tane, dün olması gerekiyor, 11 tane gemiyle iletişimlerinin kesildiklerini söylediler. Ben Instagram'da ne yazık ki paylaşamıyorum bu konuyu. Biliyorsunuz, daha önce Gazze paylaşımımdan dolayı bir yıl kısıtlama yemiştim. Şimdi sayfam yeni açıldığı için çok fazla paylaşamıyorum ama
burada yayınlarda size olabildiği kadar aktarmaya çalışıyorum. İşte buradaki müdahalelerin devam ettiği, tutuklanmaların maalesef olduğu, yine agresyonun İsrail tarafından yapıldığını görebiliriz. Hassas, yani toplumsal hassasiyetin biraz sinir uçlarına yine dokunacaklar gibi duruyor. Ve yine boğa gördüğünüzde gökyüzünde şunu bilin, hiç astroloji bilmeseniz bile, çok ciddi bir boğa yığılması varsa ya da Mars boğa burcundaysa, göç, sınırlar, sınır ihlalleri çok fazla olabilir. Sınır politikaları gündeme gelir. İç politikada burayla ilgili bazı düzenlemeler olabilir. Böyle biraz içe kapanma eğilimi artar. Dış ülkeler biraz daha bu göçe karşı politikalarını korumaya çalışırken bir takım problemler olabilir göçmenler ve mültecilerle ilgili diyebiliriz. Mayıs ayı ortasıyla beraber aslında dünya iki faza ayrılıyor. Neden? İşte biz başında yine bir koç enerjisindeyken işte boğa enerjisine geçiyoruz yoğun yoğun. Daha sonra işte Merkür kalkıyor, hemen boğadan ikizler burcuna geçiyor. Yani ilk başta sabit fikirlilik ve köklü davranmak varken daha sonra iletişim bilgi savaşlarının olduğu, ikinci faz kaynak savaşının olduğu bir zaman dilimine doğru gidiyor olacağız. Önce sözler biraz sertleşiyor olacak. Daha sonra sahada ekonomik ve stratejik hamleler geliyor olacak. Dostlar, biraz sonra konuşmalarım bitecek. Aktif sorularınızı lütfen yazın. Aynı zamanda ben de buradan okuyorum. Sevgili ekip arkadaşlarımız da ekrana yansıtıyor. Ben de ona göre sorularınıza yanıt vermek isterim. Aynı zamanda piyasalar, evet, çok dikkat edeceğiz. Emtia tarafına, altın, gümüş tarafına, borsaya vesaireye dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu dönem hızlıca zenginleşme dönemi değil, daha sağlam kalma dönemi diyebiliriz kıymetli dostlarım. Şimdi yine sorularınızı ben yanıtlıyor olacağım ama biraz daha böyle gökyüzü hareketlerine bakalım istiyorum özellikle. Yine biz ne dedik? Aslında 1 Mayıs'ta bir dolunayımız var dedik. Akrux hattında 11 derecede. 16 Mayıs'ta boğa yeni ayımız var 25 derecede Algol hattında ve 31 Mayıs'ta da Yay burcunda 9 derecede bir dolunay yaşıyor olacağız sevgili arkadaşlar. Önemli tabii ki. Tabii ki 12 Mayıs 2026'da bir güneş tutulması, 28 Mayıs 2026'da da balıkta bir ay tutulması da bizi bekliyor kıymetli dostlarım. Yine biraz genel gündem değerlendirmesi yapacak olsaydık, toprağa ekip biçmenin çok önemli olduğu bu zamanlarda güvenliğin yine bireysel hayatlarımızda çok çok daha kıymetli olduğu zamanlar. Şimdi bir soru gelmiş, güvenlik alanları ile ilgili sıkıntı olur mu? Yani bu soruyu hani tam olarak neyle ilgili sorduğunuzu bilmiyorum ama eğer ülke genelinde soruyorsanız tabii ki askeri hareketlilik vesaire olabilir. Ama şurada bir sorumuz var. Dilek Hanım demiş ki Mayıs ayında okullarda yeni saldırılar, eylemler öngörüyor musunuz? Şimdi burası çok hassas bir nokta sevgili dostlar. Çok ince bir çizgi. Sırf burayla ilgili yorum yazdığım için de X hesabım askıya alındı biliyorsunuz. Oysa ki sadece başsağlığı dilemiştim. Neden bu kadar dokundu anlayamadım. Ben böyle çok agresif, yani yaşadığım süreçler gibi bir enerji öngörmüyorum açıkçası. Ama yine temkin gerektiren, kontrollü olunması gereken, güvenliğin yine üst düzeyde olması gereken bir zaman dilimi olduğunu da düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi sorulara bakacağım şuradan. Başka zaman olsa böyle sorularınızı bombardıman gibi dizersiniz. Bugün biraz erken açtık herhalde yayın ama yani yarın 1 Mayıs arkadaşlar, benim de yarına dair bazı planlarım olduğu için. Şimdi bir soru var. Kazı çalışmalarında Denizli'de çıkan Athena heykeli bize Uranüs ikizler geçişiyle ilgili bir atıf yapar mı hocam diye bir soru gelmiş. Şimdi Athena neydi? İlk önce ona bir bakalım. Zeka, strateji, akıldan bahsediyoruz ve savunma gücünden bahsediyoruz. Şimdi deniz kazısı dediğimiz şey nedir? Daha çok yer altından çıkan bir bilgi. İşte geçmiş kodların açılması. Uranüs ikizler geçişi
Acayip bir geçiş zaten. Acayip bir geçişe şahitlik ediyoruz aslında 84 yıl sonra. Bilgi savaşı, iletişim, sinir sistemi ama zihinsel bir devrim, zihinsel bir sıçramadan bahsediyor. Şimdi bunun ben çok tesadüf bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yine böyle aynı şeyi söylüyorsun diyeceksiniz ama 2000 25 yılının Ağustos'unda biz Beyza Hanım'la bir yayın yapmıştık. Hatta ben ondan dünya alıntılama yaptım ve burada kazılarla ilgili de çok bahsetmiştim. Şimdi Uranüs ikizlerden geçerken ne yapar biliyor musunuz dünyada arkadaşlar? Gerçek bilgiyi patlatır. Ama bu sıradan bir bilgi değildir. İşte unutulmuş, bastırılmış, saklanmış bir bilgi. Bu dinler tarihiyle ilgili de olabilir, bu Göbekli Tepe ile ilgili de olabilir, bu farklı İznik'le ilgili de olabilir. Bu işte çok derin dehlizlerde kalmış, saklanmış bilgileri ortaya çıkarır aslında. Şimdi burada Uranüs ani bir uyanışı da bize gösterdiği için ikizlerde zaten akıl, zihin, medya ile ilgili. Athena'da stratejik akılla ilgili. Burada bence bu gizli kalmış tarihsel bilgilerin ben açığa çıkacağını kesinlikle düşünüyorum. Alternatif tarih, arkeolojik tartışmaların artacağını düşünüyorum. Yapay zeka ile eski bilginin birleşimini göreceğimizi düşünüyorum. Bilgi savaşları çok ciddi anlamda başlayacaktır. Ama bu kazı ile ilgili size tek bir cümle özetleyecek olsaydım, savaşların bundan sonra kabinlere kazınarak olacağını aslında söyleyebilirdim. Önemli tabii ki mitolojik hikayesi önemli ama burayı dediğiniz gibi patlatır. Şimdi bir soru daha var. Yunanistan'la Kıbrıs konusunda ne bekleyebiliriz? Bir çatışma olur mu? Şimdi aynı zamanda da bilgisayarım burada. Ekip aslında ekrana yansıtıyor ama ben kaçırıyorum yanıtlarken. Ben de buradan bakıyorum. Şimdi ya Kıbrıs'la ilgili ben aslında Koray Bey'le Süper Haber'de çok güzel bir yayın yapmıştım ama izlemediniz herhalde. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Türkiye ile Kıbrıs hattında tam ölçekli bir savaş ihtimali düşük. Bunu bilin. Ama rahat olun demek değil. Bu risk başka yerden gelir. Neden? Şimdi bu hat bir NATO'da denge hattı, tamam mı arkadaşlar? Pardon. Elhamdülillah. Şimdi bu hat NATO'da bir denge hattı, tamam mı? NATO içinde iki aktörün doğrudan savaşa girmesi demek sistemin kendi kendini sabote etmesi demektir. Bu yüzden buna tabii ki NATO tarafından bir engel olunacaktır. Gerilim artar, sınır ihlalleri artar, hava sahası sürtüşmeleri artar. Ama Doğu Akdeniz alanı ne kadar hareketli olacağını öngörmek mümkün değil. Ama Doğu Akdeniz'de yetki alanları ile ilgili tabii ki tekrar bir alevlenme elbette ki göreceğiz arkadaşlar. Bu ne olacak? İşte enerji meseleleri, işte enerji hatları, sondaj meseleleri gibi böyle bir süreç olabilir. Burası biraz daha psikolojik bir savaş söylemi gibi de bakabilirsiniz. Çünkü bunlar bazen manipülasyon olarak da yapılabiliyor. Bölgesel krizler evet yüksek ama ABD ve İngiltere hattı ya da Avrupa Birliği hattı burayı tamamen bırakmayacaktır. Burası bir savaş alanı değil ama tam bir satranç masası diyebilirim arkadaşlar. Şimdi sorulara bakıyorum. Bir saniye. Bir anda da çok soru gelmiş. Daha demin hiç soru yoktu. Şimdi Akrep Dolunay'ı Aslan Güneşi nasıl etkiler? Yani anlamadım. Güneşiniz Aslan mı? Güneşi Aslan olanı nasıl etkiler? Ben öyle anladım soruyu. Şimdi eğer güneşiniz aslansa kaç derece olduğunu bilmiyorum ama akrep dolunayı dediğimiz şey aslında biraz orada karışıklık çok çalıştırıyor olacak. Yani burada evet görünür olmak vardır ama kriz üzerinden bir görünürlük olur. Dikkat çekerseniz liderlik enerjiniz artabilir ama
İçinizde bastırdığınız bir konu varsa bu böyle bir anda pat diye ortaya çıkabilir. Bir de inanılmaz aslanların güç kazanacağı bir zaman dilimi. Yani aslanlar için güçlü gelen bir dolunaydan bahsediyoruz. Yani derecelerinizi, açılarınızı bilmiyorum. Çok basit bir durum. Olumsuz olarak neye dikkat edeceksiniz? Ego savaşlarına dikkat edeceksiniz. Skandal durumlarına dikkat edeceksiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya dikkat edeceksiniz. Şimdi bir soru daha var. Yani Mayıs dolunayı savaş gündemi yine gündeminize oturur mu? Arkadaşlar ya ben Merkür Retro'dayım. Şu soruları düzgün yazın. Telaffuz anlayana kadar cevap verme şeyim geçiyor. Şimdi Mayıs'taki dolunay ve yeni ay diyeyim ben doğrusu. Daha doğrusu gezegen geçişleri illa savaş çıkarır diye okumak mümkün değil arkadaşlar. Ama savaş temalarını tabii ki tekrar gündeme taşıyacaktır burası. Burada daha çok ne bekleyin biliyor musunuz? Kriz, istihbarat, gizli operasyonlar, işte derin devlet, yeraltı, mafyavari durumları, kontrol mekanizmaları, saklı olanın ortaya çıkması, ifşa durumları, İstihbaratla ilgili sızıntılar tüm dünya için söylüyorum bunu. Ve diplomatik dilin biraz daha sertleşmesini bekleyin. Aynı zamanda Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna hattı ve Çin'le Tayvan hattı buralarda gergin olabilir. Yani şimdi bir sorunuz var burada Erhan Afyoncu'ya dair ama hiç haritasına bakmadım. Haritasına bakmadığım için size bu konuda bir yorum yapmam doğru değil. Ayrıca ben seçim öngörüsünü, seçim adayları belliyken yapmayı tercih ediyorum. Şimdi tabii ki söylentiler var. İşte Abdullah Gül'ün de aday olacağına dair söylenti vardı. Sabah ben Twitter'da okudum. Şimdi söylentilerle ya bu Cumhurbaşkanı olur demek doğru değil. O yüzden bence her şeyi netleşsin konuşalım. Şimdi Mars'ın Boğa burcuna geçmesi depremi artırır ya da deprem olur mu diye de yine tabii ki bir veri okuyamayız. Çünkü depremler biraz daha fay hatlarının hareketlenmeye başladığı işte o gezegen vuruşları ile ilgilidir. Yani yer kabuğu hareketlenmesi tabii ki var ama astroloji bunu bilimsel olarak öngörebilen bir sistem değil. Mars Boğa'da ben deprem artışından ziyade biraz daha toprak, maddi alan, tarım, üretim konularının aktif olacağını düşünüyorum. Mars biraz daha hareket ve gerilim, baskı getirebilir. Biliyorsunuz madencilerimizin bir eylemi vardı. Haklarını aldılar elhamdülillah. Lakin işte burası madencilerle ilgili yine bir gündemi getirebilir. Allah esirgesin orada bazı kazaları, problemleri de getirebilir. Daha çok inşaat sektörü, ev sektörü, işte böyle durduk yere yıkılan binalar, hiçbir şey yokken, inşaat, arazi, tarım buralarla ilgili ve inşaat mühendisleriyle ilgili bazı durumlar olabilir. Teşekkür ediyorum. Şöyle kaçırdığım bir soru var mı? Kaçırdığım bir soru yok. Yengeçlere ne derim efendim? Lütfen sevgili ekip arkadaşlarım, sevgili Nevzat Bey, yengeç sorusunu şu ekrana verir misiniz? Puntoyu büyüterek ama lütfen rica ediyorum. Şu büyütelim. Şöyle şurama doğru. Sevgili Ayşegül. Al bunu yine bir tane replik yap. Yengeçler kapatılsın. Yengeçlerden bıktım. Yengeç kadınları açık kalabilir ama yengeç erkekleri kapatılsın efendim. Bu kadar. Yani bilemiyorum Demir Bey. Yani ben haritası adaylığı destekler mi desteklemez mi dediğim gibi yani bakmadığım bir harita hakkında yorum yapmam şu anda gerçekten hani sallamam gibi bir şey olur açıkçası. Ne gerek var yani. Bunun dışında Mayıs ayı genel gündemi bu şekilde sevgili dostlar. Yine sevgili Ayşegül Sümbül'le yaptığımız Sıdrellezi özel yayında esmalar da vermişti sizlere. O yayını da gidip izlemenizi isterim.
O yayında da çok keyifli ve güzel bilgiler var. Aynı zamanda hazır açmışken de 21 Mayıs itibariyle de öğleden sonra Güneş ikizlere geçiyor olacak. Şimdiden sevgili ikizler burçlarının doğum gününü, enişten dileklerini kutluyorum arkadaşlar. Orada da artık Uranüs ikizler, Merkür ikizler, Güneş ikizler bir ikizler stelyumuna doğru gidiyor olacağız. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımız haftaya olacak tabii ki. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.